Ben uzman fizyoterapist Merve Sinem Çelik. Fizik tedavi ve rehabilitasyon lisans eğitimimi tamamladıktan sonra manuel terapi alanında yüksek lisansımı bitirip yaklaşık 10 yıldır çeşitli kurumlarda çalıştıktan sonra şu an kendi kliniğimde hastalarıma hizmet vermeye devam etmekteyim. Fizik tedavi, fiziksel yöntem ve tekniklerin kas iskelet sistemi, sinir sistemi, kalp damar sistemi hastalıkları sonucu meydana gelen fonksiyonel bozuklukların tedavisinde kullanılması aslında. Biz fizyoterapistler peki bu alanda ne yapıyoruz? Hastalık, sakatlık, yaralanma ve yaşlanma gibi durumlarda ortaya çıkan fiziksel kısıtlılıkların, ağrıların, hareket bozukluklarının tedavisinde oldukça etkin rol oynayan klinisyenleriz aslında biz fizyoterapistler. Manuel terapi, fizik tedaviyi içine alan bütün hastalıklarda aslında kullanılabilen uzman fizyoterapistler tarafından yapıldığında oldukça etkili sonuçlar aldığımız, kas spazmını, kaslardaki gerginliği, fıtığın sinir üzerinde oluşturduğu baskıyı almada oldukça etkili, hastanın yaşam kalitesini yükselten, mobilizasyon ve manipülasyon gibi farklı tekniklerde içeren oldukça etkili bir tedavi yöntemi aslında manuel terapi. Manuel terapi uygulamaları kas fasyasını gevşetme, miyofasiyel gevşetme dediğimiz teknikler, kayropraktik uygulamalar, manipülasyon dediğimiz noktasal manevralarla ilk önce doku üzerinde uygulama yapıp sonunda da eklem üzerinde noktasal şekilde hastanın üzerinde ilk önce değerlendirmede belirlediğimiz limitli, düzgün, sağlıklı fonksiyon göremeyen eklemi tespit edip onun üzerinde yaptığımız noktasal manevralarla manuel terapi seanslarımızı sürdürüyoruz aslında. Tekrar merhabalar. Kayropraktik seansı içinde hastamızla beraberiz. Hastamızın kliniğimize başvuru şikayeti şiddetli boyun ağrısı, kola, parmaklara yayılan uyuşma, sırt ağrısı ve buna eşlik eden hafif derecede bel ağrısı ile geldi. Hastamızı önce değerlendireceğiz. Arkasından belirlediğimiz limitli uygun olan eklemlerde manipülasyon kayropraktik uygulamaları yapacağız. Başımızı arkaya alıp ilk iki omurgayı sabitleyip evet C2 ve C7'yi kontrol ediyoruz. Hastamızın başı hareketlerinde limitasyon mevcut. Öne doğru aldık. İyice şu an ikinci ve 7. omuru test ediyoruz. Hareketlerimizde limitasyon mevcut. Başını arkaya, yanlara hareket ettirmekte zorlanıyor hastamız. Şimdi kollarına bakacağım, kuvvetine. Dirseğinizin üzerinden sizi aşağı doğru iteceğim. Kolunuzu düşürmeyin lütfen. Kolunu tutamadı. Buraya da bakıyoruz. Aşağı doğru iteceğim kolunuzu. Lütfen sabit tutun. Düşürmeyin. Evet. Hastamızda hem kuvvet kaybı hem de hareketlerde limitasyon mevcut. Sırt üstü yatalım. Şimdi limitli olan eklemi belirleyip ona yönelik noktasal bir manevrayla kayropraktik seansımıza devam ediyoruz. Derin bir nefes aldık. Şimdi verdik. Başımız serbest. Olabildiğince serbest. Süper. Tekrar aldık nefes. Başımızı gevşek bıraktık. Gevşedik. Çok güzel. Şimdi belinde limitasyon vardı hastamızın L4, L5 seviyesinde. Bunun için hastamızı yan yatırıyoruz. Uygun pozisyonu alıp L4, L5 seviyesine uygun manipülasyonu yapacağız. Ellerimizi kenetledik. Kollarımız serbest. Olabildiğince gevşek. Derin bir nefes aldık. Nefesimizi verdik. Gevşedik. Süper. Diğer tarafa doğru döndürelim size. Yine yüzümüz bana dönük yan yatıyoruz. Alttaki bacağımız arkada. Uygun pozisyonu, doğru pozisyonu hastamıza verdikten sonra noktasal bir şekilde aldık derin bir nefes. Şimdi verdik. Gevşedik. Çok güzel. Hastamızı oturtacağız. Sırtına yapacağımız manevrayla sırt kaslarını da, sırt eklemlerini de gevşeteceğiz. Ellerimizi ensemizde kenetledik. Derin bir nefes aldık. Şimdi verdik. Tamamen gevşek. Boyun manipülasyonunun ardından kas kuvvetini tekrar ölçüyoruz. Kolları aşağı doğru indireceğim. Lütfen tutun, 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 tutun. Evet. Şimdi burayı test ediyorum. Bırakmayın kolu. Tutun, tutun, tutun. Güzel. Hastamıza sağlıklı günler diliyoruz.
Hastalar kliniğimize belirli şikayetlerle geliyorlar. Mesela boyun fıtığı şikayetiyle gelen hastamız boynunda, omuzlarında, kollarında şiddetli ağrı, bazen ilerleyen vakalarda kollarda, el kaslarında kuvvet kaybı. Mesela hasta bize diyor ki poşet bile taşıyamıyorum. Kuvvet kaybı o kadar ilerlemiş. Hocam ağrıdan geceleri uyuyamıyorum. Parmağımda, kollarımda ciddi uyuşmalar, karıncalanmalar oluyor dedikten sonra biz hastayı detaylı bir şekilde değerlendirmeye alıyoruz. Hastalara fıtık teşhisi, tanısı konduktan sonra bize geldiklerinde biz manuel uygulamalarla hastaların tedavisini yapıp aslında ameliyat olmalarını önlemiş oluyoruz. Tedavilerimiz %98 oranında başarı gösteriyor. Dolayısıyla hastayı ameliyata göndermiyoruz. Manuel uygulamalar oldukça etkili sonuçlar aldığımız uygulamalar bizim. Hasta ameliyata gitmeden de yaşam kalitesini yükseltip ağrılarından, kuvvet kayıplarından kurtulup yaşamına gayet sağlıklı bir şekilde devam edebiliyor. Hastayı dediğim gibi ilk önce detaylı bir şekilde değerlendiriyoruz. Hastanın fıtığı hangi seviyede, ağrısı ve semptomları ne durumda, bunları doğru bir şekilde belirleyip hangi seviyelerde omurga boyunca, hangi seviyelerde limitasyonu var, sağlıklı fonksiyon göremeyen eklemi nerede ve ne düzeyde bir fıtığı var, bunu tespit ettikten sonra uygulamalara geçtiğimizde aslında kayropraktik tedavide yaptığımız şey fıtığın sinir üzerinde oluşturduğu basıyı ortadan kaldırmak. Arkasından kas gevşetme uygulamaları ve sonunda egzersizle hastanın kaslarını kuvvetlendirdiğimizde hastada tamamen bir iyileşme sağlamış oluyoruz. Ancak bu tek bir seansta kurtulabileceğimiz bir problem değil. Hastanın durumuna göre manuel terapi seansları ortalama 8 ila 10 seans arası değişmekle beraber hastanın tedaviye verdiği cevapla dokuların iyileşme düzeyine göre de tedavi süreci değişkenlik gösterebiliyor tabii ki. Hasta ilk seansımızı tamamladıktan sonra zaten oldukça rahatladığını söylüyor bize. Üzerimden bir yük kalkmış gibi, kolumdaki kuvvet kaybı ortadan kalktı, işte kasımdaki gerginlik geçti gibi zaten bize geri dönüşlerde bulunuyorlar. Ancak tedavi seanslarının devamında iyileşmeyi kalıcı hale getiriyoruz. Şimdi tedavide amacımız sinir üzerine basıyı ortadan kaldırmak ama dediğim gibi bu tek seansla her hastada olacak bir şey değil. Seanslar devam ettikçe biz bu etkiyi daha net, daha kalıcı bir şekilde devam ettirmiş oluyoruz. Diğer tedavi yöntemleriyle beraber de kullanılabilir. Hastanın başka bir şikayeti, başka bir alanla ilgili bir hastalığı varsa, bir problemi varsa onunla ilgili gördüğü tedavinin yanında kayropraktik tedaviyi de alabilir. Ama dediğim gibi bizim hastayı değerlendirmemiz, hasta kayropraktik tedaviye uygun mu değil mi? Bunu belirlememiz çok önemli. Bu anlamda dediğim gibi öncesinde bir detaylı bir değerlendirmeyi alıyoruz hastalarımızı. Değerlendirmenin ardından sürece karar veriyoruz. Hastalar genelde şiddetli ağrı, ilerlemiş durumlarda da kuvvet kaybı şikayetiyle bize oldukça sık başvuruyorlar. MR çektirmiş, MR sonucunda fıtık tanısı konmuş hastalar da MR'larından sonra, MR'larıyla birlikte bize geliyorlar. Dediğim gibi değerlendirmede hastanın MR sonucunu detaylı bir şekilde inceleyip beraberinde de palpasyon dediğimiz elle muayenede kasların durumunu, dokuların yumuşaklığını, sertliğini iyice tespit edip buna yönelik tedavi sürecini belirliyoruz. Klasik fizik tedavi yöntemlerinden daha farklı bir yöntem kayropraktik tedavi aslında. Bazı yöntemler daha çok ağrı kesici olarak kullanılabiliyorken kayropraktik tedavi tedaviye yönelik bir uygulama. Yani sinir üzerindeki basıyı ortadan kaldırdığımızda hasta kesin olarak bir iyileşme sağlıyor. Yani geçici bir ağrı kesici etkiden ziyade hasta kesin bir iyileşmeyle kliniğimizden ayrılıyor. Yaptığımız uygulamalar, kayropraktik tedavi içindeki uygulamalar manipülasyon. Şimdi eklem üzerine biz düşük basınç ve yüksek hızlı manevralarla uygulamalar yapıyoruz. Bunlara manipülasyonlar diyoruz. Bazen hastalarımız bize gelip hocam ben kendi kendime boynumu çıtlatıyorum, kütletiyorum, belimi kütletiyorum dediğinde eyvah diyoruz. Çünkü kendi kendine bu manevraları yapmak, halk arasında kütletme, çıtlatma, kıtlatma diye geçen bu manevraları uygulamak oldukça sakıncalı. Sebebi ise şu, biz hastayı değerlendirdiğimizde
sağlıklı fonksiyon göremeyen eklemi bulup o yönde onun eklem dizilimini düzeltecek yönde uygulamalar yapıyoruz. Hasta kendi kendine bu uygulamayı yaptığında rastgele bir açıda rastgele bir eklemi manipüle ediyor ve bunun sonucunda sağlıklı fonksiyon gören eklemin de çalışmasını, fonksiyonunu bozmuş oluyoruz aslında istemeden. Dolayısıyla bundan kesinlikle uzak duralım lütfen. Sedanter yaşam dediğimiz hareketsiz yaşamdan mümkün olduğunca uzak durup hareketi hayatımıza katalım. Ağır kaldırmaktan, ani hareketlerden olabildiğince uzak duralım. Hepinize sağlıklı günler dileriz.